Ne kadar acı bir durum değil mi? Bakın. Tuğba diye Türkiye'de bir tane manken var. Onun da evi yandı bu yangında. Çiftliği yandı. Sosyal medyadan ne olur bize yardım edin diye bir mesaj yayınladı. Sonra bu hanımefendinin felç geçirdiği ortaya çıktı. Hastanedeki görüntüleri yayınlandı. Ne kadar üzücü bir şey değil mi? Bak, canına bir şey olmamış şükür. Malı gidiyor. Bak, ona bile insanlar felç geçiriyor. Peki bu canı gidenler, hayvanları ölenler, bir de onları düşünün bakalım. Tuğba ikinci felç geçiriyorsa o gariban, elinde 3-5 tane hayvanı var, koyunu var, ineği var. Bunları yananlar, evi barkı 50 yıl çalışıp o yaptığı o evi barkı yananlar ne halde bir düşünün. Biz diyoruz ki bundan sonra olmasın diye konuşuyoruz. İnsanlar bu acıları yaşamasın diye konuşuyoruz. Siyaset falan değil. Canımız yanıyor. Ama birileri çıkıp hala bu acıdan oy devşirmenin peşinde, rant oluşturmanın peşinde. İnsanların gözünü açması gerekiyor artık arkadaşlar. Ülkemiz cayır cayır yanıyor. Allah ıslah etsin. Bu cayır cayır yanan görüntüden menfaat için düşünceleri olanları Allah ıslah etsin. Her ne çıkar olursa olsun. İnsanlar hayatını kaybederken bundan oy devşirmeye çalışmak ahlaksızlık. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Almanya'da bildiğiniz üzere 26 Eylül'de seçimler olacak ve Merkel'in yerine geçmesi beklenen Armin Laschet ile ilgili yeni bir skandal olay patladı. Armin Laschet'in daha önce yazmış olduğu kitapta intihaller yaptı. Yani başka kitaplardan, kaynaklardan bilgiler aldığı ortaya çıktı. Olayın medyaya yansımasından sonra Laschet kameraların karşısına geçti ve her şeyi tek tek itiraf etti. Armin Laschet geçmişte yaptığı hatayı kabul ederek özür diledi ve olayın tamamen incelenmesini istedi. Aynı zamanda Kuzey Ren-Vesfalya Eyalet Başbakanı olan Armin Laschet, 2009'da piyasaya çıkan Yükselen Cumhuriyet Bir Fırsat Olarak Göç adlı kitabının bazı bölümlerinde yaptığı alıntıların kaynağını göstermediği belirtildi. Alman haber ajansına konuşan Laschet, daha başka hatalı bölümlerin olup olmadığının ortaya çıkarılması için kitabın incelenmesini istedim dedi. Laschet, kitaptaki hataların sorumlusunun kendisi olduğunu ifade ederek bunun için özür diliyorum. Çünkü eserleri yazarken itina ile yazmak ve telif haklarına saygı bana göre diğer yazarlara karşı bir saygı göstergesidir diye konuştu. Laschet kitabı Kuzey Ren-Vesfalya Eyaleti Uyum Bakanı olduğu dönemde kaleme almıştı. Şimdi tabii Laschet biliyorsunuz seçim yaklaştıkça bu tarz olayların gelebileceğini tahmin edebiliyordu. Ama bana göre doğru bir adım attı, kabul etti. Eğer itiraz etseydi bu sefer Alman medyası yine onu tefe koyacaktı. Doğru bir iletişim yöntemi seçerek her şeyi itiraf etti. Gerçeğin ortaya çıkması için de yardımcı olmaya hazır olduğunu söyledi. Bu kıvrak bir zekayla cidden kendisinin en ufak bir zararla bundan sıyrılacağının göstergesi. Merkel'in yerine de geçeceğine artık kesin gözüyle bakılıyor. Bakalım önümüzdeki günlerde Almanya'da neler olacak? Peki Laschet'in gelmesiyle beraber bizim vatandaşlarımızın hayatında, göçmenlerin hayatında bir değişiklik olacak mı? Bana göre hiçbir değişiklik olmayacak. Merkel'in döneminde 15 yıl boyunca Merkel görevde kaldı. Ne değiştiyse Laschet de o kadar değiştirebilir. Almanya sistem devleti, bizim vatandaşlarımızın hakları ya da diğer yabancıların hakları hiçbir şekilde artmayacaktır. Daha çok vergi alacaklar, göreceksiniz. Bu söylediklerim kısa bir süre sonra ortaya çıkacak. Maaşlar düşecek, emekliye zam yapılmayacak, sosyal yardımlar da artmayacak. Hiç kimse sihirli bir değneğin Laschet'in elinde olduğunu falan düşünmesin. Öyle bir şey yok. En son Laschet'i biliyorsunuz
gündem olmuştu. Almanya'da sel felaketi olurken arkada kahkaha atıyordu. Yani mahalle yanarken camdaki bilmem kim saçını tarıyor. O hesap yani. Lakşit'in yaptığı da buydu geçtiğimiz günlerde. Onun için göçmenlerin sorunu, yabancıların sorunu, işte mülteci sorunu, o sorunu, bu sorunu gibi önemli konuların çözüme kavuşmasını hiçbir şekilde beklemeyin. Bunların bir tek amacı var. Ben hep bütün siyasetçiler için söylüyorum. Seçime kadar kralsın, paşasın, seçimden sonra seni tanımazlar, kölesin. Çünkü oyu alırlar, ondan sonra her şeyi unuturlar. Ben geçtiğimiz günlerde bir konuyu dile getirdim. Neydi bu? Beni takip edenler bilir. Emekli TV'de konuşmuştum bunları. Dedim ki Almanya'da yaşayıp her fırsatta Almanya Federal Meclisi'nde Türkiye'yi kötüleyen, karalayan sözde milletvekilleri var. Bu milletvekilleri de seçim döneminde gelip bizim Türk derneklerine geliyorlar. Türklerden oy istiyorlar. Oyu alıp seçilip Federal Meclis'e gidiyorlar. Bir daha da Türklerin haklarıyla ilgili en ufak bir çalışma yapmıyorlar. Üstelik yapmadıkları gibi Türkiye'yi her fırsatta karalıyorlar. Bunların pek çoğu, hepsi için söylemiyorum. Türkiye sevdalıları var tabii ki. Onları ayrı tutuyorum. Bu hainler, değerli izleyicilerim, onların tek bir amacı var. O da Türkiye'nin bölünmesi, parçalanması. Onların Almanya'da oy aldıkları gurbetçi vatandaşımızın sorunlarıyla falan bir ilgileri yok. Onlar birilerinin kuklaları, birilerinin maşaları. Evet, onlar terör örgütlerinin ağzıyla konuşuyorlar. Onlar Almanya'da yaşayan vatandaşımızın hakkıyla falan ilgilenmiyorlar. Onlar birer maşa. Bu seçim döneminde de sizlerden şunu rica ediyorum. Lütfen dikkatli olun. Bu hokkabazları tanıyın artık. İsim vermek istemiyorum. Siz biliyorsunuz Türkiye düşmanlarını her fırsatta Türkiye'de meydana gelen en ufak bir olayda bile çıkıp Federal Meclis'te Türkiye'yi yerden yere vuruyorlar. Yani şöyle söyleyeyim size. Bu insanların çoğunun Türkiye'yle de bir alakası yok. İsimleri Türk ismi, başka hiçbir özellikleri falan yok arkadaşlar. Bunların hepsi Türkiye düşmanı. Oy verirken lütfen dikkat edin. Oyu alırlar, meclise giderler. Onlara şu görev verilmiştir. Maşalar ya bunlar. Türkiye'yi karalayacaksın. Türkiye'yi karalama lobisi oluşturmuşlar. Türkiye'yi her fırsatta siyasetçilere karalayacaksın, kötüleyeceksin diye bunlara birileri emir veriyor. Bunlar maşa. Terör örgütünün uzantıları bunlar. Türkiye'de de var ya terör örgütünün arka bahçesi bir parti. Arkadaşlar, bizim Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız artık çok bilinçli. Kime oy verdiğini iyi biliyor. Bu hokkabazların da kim olduğunu iyi biliyor. Bunların isimlerinin Türk olduğuna falan bakmayın. Bunların çoğunun, hepsi için söylemiyorum. Çoğunun Türkiye ile ne derdi varsa kendileri de bilmiyor. Çünkü bunlar birer maşa. Onların bir tek görevi var aslında. Ona oy verenlerin, ona destek olanların haklarını hukuk çerçevesi içerisinde Almanya'da siyaseten savunmak, yasalar çıkarmak, haklarını almalarına, o kendilerine oy verenlerin, o bölge nerenin hani milletvekili ise, Almanya vesaire işte neyse, onların hakkını savunmak. Ama bunlar böyle bir görevi kendilerine layık görmüyorlar. Bunlar Türkiye'yi karalamak gibi bir görevin içerisine kendilerini atmışlar. Yeşillerde de, Hristiyanlarda da, diğer partide de, AFD'de de bu ırkçılık hepsinde var. Bunlar sabah kalkıyorlar, Türkiye haberlerine bakıyorlar, ne olmuş, ne bitmiş, çıkıyorlar Federal Meclis'in kürsüsüne, yalan yanlış, gerçek dışı 1'e 10 katarak konuşuyorlar. Türkiye'yi küçük düşürmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Onun için seçim dönemi geliyor.
lütfen kime oy vereceğinize dikkat edin. Yanılmayacağım, göreceksiniz. Bunlar seçilecekler Eylül ayın sonunda. Gidecekler meclise. Bunların ağababaları diyecek ki Türkiye'yi karalayın diyecekler. Başlayacaklar Türkiye'ye vurmaya, karalamaya. Yalan, yanlış, bir sürü uydurma, bilgi demeyeyim de hayal mahsulü şeylerle Türkiye'yi karalayacaklar. Geçmişte böyle olduğu için yine aynısını yapacaklar. Bunlar maşa. Bunlar milletin vekili falan olamaz. Kendilerinin vekili bile olamazlar bunlar. Bunlar terör örgütlerinin kuklaları, maşaları. Bu hokkabazlar. O nedenle sizden rica ediyorum, kime oy verdiğinize dikkat edin. Oy dönemi gelip kapıyı çalıyorlar. Türk derneklerine ziyaretlerde bulunuyorlar. Sonra bir daha da ortada görünmüyorlar. Hepsi için söylemiyorum. Türkiye sevdalıları, Türklerin her türlü hakka kavuşması için mücadele eden milletvekilleri var. Onları ayrı tutuyorum. Benim sözüm bölücülere, onlar üzerine alınsın. Siz değil, işini dürüst yapanlara asla bir şey demiyorum. Daha çok vatandaşımızın Avrupa'da siyasette yer alması gerekiyor. Siyaseti arkadaşlar çok önemli bir kurum olarak görmemiz gerekiyor. O nedenle birlik olmamız gerekiyor. Kendi içimizden adayları çıkarmamız gerekiyor. Birilerinin bize gösterdiklerini değil,